Merhaba arkadaşlar, ben uzman fizyoterapist Seheray. Bugünkü videomuzun konusu dizinde kireçlenme olup sürekli şişen, ağrıyan, yürüyüş yapmakta bile zorlanan bireylere yönelik tedavi edici diz egzersiz programı olacak. Size bugün çok kolay ve etkili diz egzersizlerini göstereceğim. Özellikle bu egzersizleri düzenli bir şekilde uygularsanız ilerleyen dönemde bu egzersizlerin yanı sıra dizinizdeki ağrıların azaldığını fark edip yürüyüşlere başlayabilir ve genel anlamda dizinizi tedavi edebilirsiniz. Ama videoma giriş yapmadan önce eğer beni daha fazla desteklemek isterseniz Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Instagram'dan beni takip edebilir ya da aşağıdan ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Şimdi size dizdeki kıkırdak hasarı yani kireçlenme mekanizmasından biraz bahsederek tedavi edici egzersizlere geçiş yapalım. Kireçlenme ile ilgili yani kıkırdak hasarı ile ilgili çok detaylı video istiyorsanız şuradan çıkan linke de tıklayabilirsiniz. Ama biz genel olarak baktığımızda aslında diz ekleminde meydana gelen kıkırdak hasarı buradaki gördüğünüz dokularda aşınmaya, ilerleyen dönemde harabiyete ve eklem aralığında daralmaya neden oluyor. Bu daralmanın sonucunda da erken dönemde yangı ve ağrı, ilerleyen dönemde de eklemlerinizden ses gelmesi, hareketlerde kısıtlılık ya da gün içerisinde hayat kalitenizi etkileyecek kadar hareket kısıtlılığı meydana gelebiliyor. Unutmayın ki kıkırdak hasarında aslında iyileşmeyi negatif etkileyen şey kıkırdağın kendi içerisinde bir damar sisteminin olmayışı. Bir dokunun iyileşebilmesinden bahsedebilmemiz gerekiyorsa o dokunun iyi beslenmesinden, temiz kanı almasından, içerisindeki materyalleri çok iyi bir şekilde kullanmasından bahsetmemiz gerekiyor. Maalesef kıkırdaklardaki bu damar yapının yoksunluğu bu iyileşme sürecini yavaşlatıyor. Hatta eğer bir aşınma mekanizması başladıysa bu süreç maalesef hızlı bir şekilde ilerliyor. Aslında çok temiz bir mantıkla söylemek gerekirse temel hedefimiz bu durumda ne olmalı? O bölgedeki dolaşımı artırmak olmalı. Dolaşımı artırabilmek için de aslında biz orayı bir süngermiş gibi düşüneceğiz. Bu ne demek? Sanki orada bir sünger var ve biz her hareket ettirdiğimizde o aradaki sünger etraftan istediği kanı çok rahat bir şekilde alabilecek ve bu sayede çok iyi beslenip iyileşme gösterebilecek. Bugünkü egzersizlerimde de tedavi edici dememdeki neden buydu. Çünkü bugünkü videomda hem o bölgenin beslenmesine yönelik hem de o bölgenin kuvvetlenmesine yönelik egzersizler göstereceğim. Unutmayın ki bazen dizinizi kuvvetlendirmek isteseniz de ağrı, yangı gibi durumlar buna engel olur. Dolayısıyla en erken dönemde ağrıyı ortadan kaldırıp yangıyı azaltıp egzersizlerle o bölgeyi uyarabilirseniz hem kuvvetlendirebilir hem de iyileşmesine, tedavi olmasına fayda sağlayabilirsiniz. Şimdi birinci egzersizimizi göstermek istiyorum size. Egzersizlerimizde bir havludan yararlanacağız. Bu yüzden havluyu bir sert rulo haline getiriyorum. Daha sonra bu havluyu dizimizin tam altına gelecek şekilde bu şekilde yerleştireceğiz. Siz isterseniz bu egzersizleri sırtınız bir yere dayalı ya da yatar pozisyonda uygulayabilirsiniz. Ben şimdi size oturur pozisyonda nasıl yapabileceğinizi anlatacağım. Bu şekilde havluyu tam dizimizin altına yerleştirdikten sonra ayak parmaklarımızı kendimize çekerek havluyu yere doğru bastırıyoruz. Bakın bu sırada buradaki kaslarınızı hissediyor olabilmeniz lazım. 3-4 saniye kastıktan sonra yavaşça gevşek bırakıyorum. Kaslarım daha gevşek. Tekrar parmakları çektim. İyice bacağımı kasıp dizimi havluya doğru bastırdım ve yavaşça bırakıyorum. Bu sayede hem bu bölgedeki dolaşımı aktive edeceksiniz yani kasların kasılması yoluyla hem de bu bölgedeki kasları biraz olsun kuvvetlendirip diz eklemine fayda sağlamış olacaksınız. Bunu sizden istediğim 3-4 saniye kasılı tutup 1-2 saniye gevşeterek yaklaşık 10 defa yapıp bunu toplamda 30 defa tekrarlamanız. Bu egzersiz gerçekten çok önemli çünkü diz eklemine destek olan bütün yapıların kuvvetlenmesi için çok etkili bir egzersiz. Bu egzersizimizi de uzanarak göstereceğim. Uzanarak düz bacak kaldırma egzersizi yapacağız. Bacağımız düz bir pozisyondayken yine ayak parmaklarını kendimize doğru çekip dizi dümdüz tutmaya özen göstererek bacağımızı yukarı kaldıracağız. Diğer dizin seviyesine kadar kaldırmamız yeterli. Dizin düzgünlüğüne önem vermelisiniz. Bu egzersizi de 10 defa yaptıktan sonra dinlenip toplamda 30 defa uygulamanızı istiyorum. Sıradaki egzersizimizde de kalça bölgesini destekleyeceğiz. Unutmayın ki kalça bölgesi ne kadar kuvvetli olursa diz bölgesi o kadar bu kuvvetten faydalanır ve diz eklemine binen yük azalır. Bu sayede de kireçlenme tedavisi yani kıkırdak hasarına bağlı ağrılar azalır ve diz ekleminiz daha sağlıklı hale gelir. Sizden istediğim bu şekilde alttaki dizinizi büküp
üstteki bacağınızı dümdüz tutarak yandan yukarıya doğru kaldırmak olacak. Bacağınızı kaldırabildiğiniz yere kadar kaldırın. Çok fazla zorlamaya gerek yok. Bu egzersizi de yine 10 tekrarlı 3 set halinde, yani toplamda 30 defa uygulayabilirsiniz. Unutmayın, yine dizinizi düz tutup ayak parmaklarını kendinize doğru çekerek o bölgedeki kasların aktivasyonunu artırabilirsiniz. Sıradaki egzersizimiz az önceki söylediğim kıkırdak dokunun beslenmesini artırmak için harika tedavi edici bir egzersiz olacak ve yapacağınız şey çok basit. Sizden istediğim, burada diz ekleminizin oluşturduğu, aslında burası tam diz kapağı kemiğinizin olduğu yer. Diz kapağı kemiğinizin olduğu yerin hafifçe üstünden tutup küçük küçük bu şekilde dizinizi böyle sanki 45 derece açıyla ittiriyormuş gibi içeriye doğru ittirmenizi istiyorum. Bu sayede ne yapmış olacaksınız? Aslında yürüyüş yapamıyorsanız yürüyüşteki etkiyi bu şekilde elinizle oluşturmuş olacaksınız. Yani içerideki sanki bu sıvıyı, az önce söyledim ya, negatif basınç, yani süngervari bir beslenme tarzı var diz ekleminin. Dolayısıyla sanki yürüyüş yapıyormuş gibi eklemin içerisine sıvıyı, yani istediğimiz o iyileştirici materyalleri almış olacağız. Dediğim gibi diz kapağınızın birazcık üzerine elimizi yerleştireceğiz ve böyle hem dizimize doğru hem havluya doğru yaklaşık 45 derecelik açıyla bu şekilde küçük küçük itişler gerçekleştireceğiz. Özellikle bu yürüyüş dahi yapamayan, kıkırdak hasarı olan bireyler için inanılmaz bir egzersiz. Aklınıza geldiği her an uygulayabilirsiniz. İş yerinde otururken uygulayabilirsiniz, dışarıdayken uygulayabilirsiniz. Unutmayın, çok uzun süre oturma periyotları sonrası ya da çok uzun süre sabit pozisyonda kalırsanız, diz ağrınız oluşursa bu vakum egzersizi gerçekten ağrınızı kesmeye fayda sağlayacak, hem de kıkırdak dokunun beslenmesine olanak sağlayacak. Sizden istediğim bu egzersizi her iki diziniz için en az 2 dakika olacak şekilde uygulamanız. Ve son olarak yapacağımız egzersizde iç bacak kaslarına ve dizin iç tarafına tutunan kaslara yönelik bir egzersiz olacak. Burada topuğun ne kadar içe döndüğüne lütfen dikkat ederek egzersiz uygulayın. Topuğunuzu içe doğru çevirerek yine bacağımızı sanki karşı dizimize doğru götürüyormuş gibi yükseltiyoruz. Hareketleri yaparken lütfen yavaş uygulayın. Bir anda bacağınızı aşağıya bırakmayın. Bu egzersizi de gösterdiğim şekilde yine dizi mümkün olduğunca düz tutarak 10 tekrarlı 3 set halinde, yani toplamda 30 defa uygulayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugünkü göstereceğim çok kolay ama etkili egzersiz listesi bu şekildeydi. Bu egzersizleri gerçekten günde sadece 15 dakika ayırarak uygularsanız diz eklemindeki farklılığı, bu yangının ve ağrının azalmasını çok rahat gözlemleyebilirsiniz. Ve gerçekten bu konuda eğer gelişim gösterirseniz de bana mutlaka bildirmeyi, yorum olarak ya da Instagram'dan ulaştırmayı unutmayın. Ama onun dışında herhangi bir soru, görüş ya da öneriniz varsa ben yine Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Instagram'dan oluşturabilir ya da direkt aşağıdan yorumlar kısmından bana ulaştırabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.